Gel bakayım. Gel bakayım. Ay, siz ne güzelsiniz ya. Ay, siz ne güzelsiniz böyle. Merhaba herkese. Merhabalar. Şu anda Yeşil Vadi'deyiz. 2 sene oldu mu biz buraya gelmeyeli? Evet. 2 sene oldu. Tam 2 sene oldu. Burası Fethiye'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede. Muğla yolu üzerinde. Yanıklar'da. Çok güzel bir yer. Yani şu anda görünenin küçük bir kısmı ve yazın çok daha başka ve renkli oluyor. Evet. Gördüğünüz dere boyunca yaklaşık 3-4 kilometre bizim yürüdüğümüz yol var. Yazın sıcak havada suyun içinden yürüyebiliyorsunuz. Bazı yerlerde yüzmek zorundasınız. Yüzerek geçebiliyorsunuz. Derinleşiyor, alçalıyor yol boyunca. Geçtiğimiz kışta yağan yağmurlar burada sele sebep olmuş. Buradaki bütün bungalov, çadır, çardak mevzusunu dağıtmış geçmiş. Şu anda tadilat yapıyorlar. Oradan daha koy atlaması. Sen de yaparsın, yaparsın hadi. Evet arkadaşlar, bu haftaki hayat kurtaran bilgilerde drone'la nasıl mangal yakılır bunu göstereceğiz. Buyurun. Teşekkürler. 10 numara. Bu hafta size en çok sorulan sorulardan biri olan nasıl tanıştığınızın cevabını vereceğiz. Önce sen başla istiyorsan. Başlayayım. 2 sene önceye kadar İstanbul'da yaşıyordum ben. Bundan 4 sene önce de metrobüste Cihan'ın annesiyle tanıştım. Uzun bir yolculuk oldu. Edirne Nereden? Kapı'dan bindim ben. Annen metrobüsteydi zaten. Hı. Edirne Kapı'dan bindim, Beylikdüzü'ne gidiyorum. 1 saat sürüyor neredeyse. Annen de Beylikdüzü'ne gidiyor. Bu arada annenin ilk gidişi Beylikdüzü'ne, yanılmıyorsam. Aynı zamanda anneanne de yanında. Anneanne başka yerde oturuyor. Ben annenin başında dikiliyorum metrobüste. O şekilde bir konuşma başladı. Bayağı 1 saat muhabbet ettik. Benim bildiğim sen anneanneme yer vermişsin ama o nasıl oluyor? Yok, ben anneannene inerken yardım ettim. He. Yer vermedim. Sonra 1 saat sohbet, muhabbet. Aynı durakta inerken anneanne başka yerde. Zaten ben anneannenin orada oturduğunu inerken öğrendim. Beraber olduklarını bilmiyordum yani. Ha. Ben anneni yalnız sanıyordum. İnerken nasıl inecek diye, biraz zor yürüyordu. Nasıl inecek diye düşünüyordu annem de. Bayağı da kalabalık metrobüs. Ben de İstanbul kalabalığına alışık olduğum için anneanneyi aldım, indirdim rahatlıkla. Sonra oradan ayrıldık. Yani başka hiçbir muhabbetimiz olmadı. Birbirimize iletişim bilgileri, hiçbir şeyimiz yok. Ayrıldık. Aradan 5 saat geçti. Dönüş yolunda metrobüste tekrar karşılaştık. Ama biz şeyiz böyle. Sanki böyle 40 yıldır tanışıyoruz, birbirimize sarılıyoruz falan. Annem de vardır o. Evet.
Sonra işte yine 1 saatlik bir muhabbet. Dedik yani yine karşılaştık. Birbirimizin işte görüşelim yine. Bu işte bir hayır var. Görüşelim yine diyoruz işte. Ha. Fethiye'ye geliriz, gideriz. İşte ben buraya geldiğimde ararım, sorarım falan diye. İyi dedik. İşte Facebook'tan görüşmeye başladık. Benim fotoğrafları, yorumlar falan devam ediyor bu arada. Gerisi sende. Sonra annem Fethiye'ye geliyor. Bir gün telefon elinde kurcalarken ben de oralarda dolanıyorum. Ya benim geçtiğimi biliyor, duyacağımı bilerek diyor ki ya diyor benim de bu yaz bir arkadaşım gelecek beni ziyarete. İnşallah şey yapmaz, yalan etmez diyor. Ben de öyle geçerken bir gözcüyle bakıyorum ama görmüyorum. Ebru'nun resmini de görmüyorum, cismini de görmüyorum. Öyle bir şey oluyor ama yani öyle bir muhabbet oluyor. Aradan bir zaman geçiyor. Sonra yine bu Facebook'ta iken annem ben de arkadan bakıyorum ne yapıyor, ne ediyor diyor böyle laf atıyorum. Bir baktım Ebru'nun resmini açtı. Dedi işte bu arkadaşım gelecek benim ama dedi daha haber gelmedi falan. Ben bir baktım fotoğrafına. Allah dedim çağır gelsin anne o zaman tanışalım. Ondan sonra öyle bir şey yok tabii. Çağırmamıştır herhalde seni hani. Yani Sonra- konuşuyoruz ama öyle direkt gel demiyor tabii. Demiyordur. Orada ben oyuna geldim. Neyse. Ben Ebru'yu görünce yazdım. Ne yazdım tam hatırlamıyorum ama. Merhaba annemle metrobüste karşılaşmışsınız. Sizinle tanışmak isterim. Rahatsız etmediysem Evet. inşallah tanışmak isterim gibi bir şey yazmıştım. Sonra ben cevap vermedim. Evet. Bir süre ne kadar 1-2 hafta cevap gelmedi Vermedi. herhalde. Evet. Ben de çok rahatsız etmedim. Birkaç kere yazdım herhalde. Çok rahatsız etmemiş halim. Niye kaç defa yazdım ki hatırlamıyorum ama. 2 defa yazdım. Tamam. Sonra bu işareti gönderdin. En son baktım cevap atmıyor. İkinci mesajıma da cevap atmayınca Sen Artık- bu arada bakıyorsun yani cevap atıyor mu atmıyor mu okudu mu okumadı mı diye. ya illaki bakıyorumdur. Çünkü öyle herkese mesaj falan atmıyorum Facebook'ta. Evet. Zahmet. Sonra yanlışlıkla ikinci mesajı da benim yolladığım ikinci mesajı gördüğünü cevap atmadığını fark edince yanlışlıkla öyle kapatayım artık uğraşmayayım derken şu hareketi yaptım. Şu hareketi yolladım. Aradan birkaç gün geçti bir baktım Ebru çözüldü bu harekete. Cevap atmaya başladı. O şekilde başladı bizim tanışma olayımız. 2 ay kadar internet üzerinden konuştuk. Çünkü yaz zamanına denk gelmişti. Ben de tatillerimi İstanbul'a yakın yerlerde ayarlamıştım. Fethiye'ye gitmedim. Sonra Cihan İstanbul'a geldi sezon bitince. Ekim sonu, Kasım gibi İstanbul'a gitmiştim. 4 sene oluyor değil mi buna? O kışı İstanbul'da geçirdik beraber. Tanıştık. Gezdik, tozduk. Ondan sonra yine sezon geldi. Ben Fethiye'ye döndüm. Nisan gibi. O yaz ayrı geçirdik. Ebru bayramda falan geliyordu yanıma. Bir sonraki kış ben yine İstanbul'a gittim. O kışta da zaten evlendik. Değil mi? İkinci kışımızda evlendik. Nisan başında, Nisan 1'de evlendik. Evet. Tanışmamız bu şekilde oldu bizim. Evlenmemiz de şöyle, evlilik tarihimiz. O çok duman çıkarıyor yalnız. Şu an ben görünmüyorum galiba. Tamam. Benim doğum günüm 31 Mart. Baksana görünmüyorum. Görünüyorsun. Dumanlar içinden. Benim doğum günüm 31 Mart. Cihan'ın doğum günü. Şunlara bak. Duramıyorsun. Benim doğum günüm 31 Mart. Cihan'ın doğum günü 2 Nisan. Aradaki 1 Nisan'a denk getirelim evlilik yıl dönümümüzü dedik. 1 Nisan'da evlendik. 2 ay içerisinde evlendik. Evet. Söz, nişan, evlilik 2 ay içerisinde evlendik. Bir yaz daha ayrı geçirmek istemiyorduk. O yüzden bir an önce tamamlayıp işlemleri evlenip Fethiye'ye gelelim istemiştik. O yüzden hızlandırılmış bir şekilde yaptık her şeyi. Çok da güzel oldu bence. Evet. Yani Bence. o araları açmak, uzatmak falan da çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Evet, güzel oldu. Böyleydi bizim tanışmamız, evlenmemiz. Kader kısmet işte.